Sizler de projelerinizi orijinal bir PCB haline dönüştürmek isterseniz PCBWay firmasını tercih edebilirsiniz. PCBWay sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımdan siteye ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra PCB anında teklif yazısına tıklıyoruz. Bu kısımda bazı parametreler bulunmaktadır. Herhangi bir değişiklik veya herhangi bir seçim işlemi yapmadan hızlı sipariş PCB yazısına tıklıyoruz. Bu kısımda ise proje dosyamıza ait olan Gerber dosyasını Gerber dosyası ekle butonuna tıklayarak projemizin Gerber dosyasını siteye yüklüyoruz. Başarılı bir yüklemenin ardından PCB'mize ait ön izlemesini bizlere gösterecektir. Sağ kısımda görmüş olduğunuz 61.54 dolarlık ücret toplamında 5 adet PCB'nin ücretidir. Alt satırlara doğru inmeye devam ettiğimizde ise yine aynı şekilde bazı parametreler bulunacaktır. Bunlardan kendi tercihinize göre PCB'nizin kalınlığını, rengini veya minimum delik boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Eğer projeniz hakkında özel bir isteğiniz varsa burada görmüş olduğunuz yorum kısmına yazarak firmaya iletebilirsiniz. Sağ kısımda gördüğünüz fiyatlandırma ve kargo seçeneklerini en uygun şekilde tamamladıktan sonra projemizi sepete kaydediyoruz. Gelen uyarıyı kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçte projenizde veya Gerber dosyanızda herhangi bir hata varsa firma sizlere mail yoluyla ulaşım sağlayacaktır. Herhangi bir hata olmaması durumunda alt kısma doğru inerek çıkışa doğru devam et butonuna tıkladığınızda ilgili adresiniz ve toplam maliyeti ödedikten sonra siparişiniz işleme geçecektir. Üst kısımda gördüğünüz gibi bekleyen ödeme, tamamlanmamış ödeme gibi seçenekler bulunmaktadır. PCB'niz üretilmeye başladığında üretim durumu üzerinden PCB'nizin hangi aşamada olduğunu buradan gözlemleyebilirsiniz. PCBWay'e teşekkür ederiz.
Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarda ESP8266 Wi-Fi modülü ile ilgili birkaç tane çok detaylı halinde videolar çekmiştim. Fakat videoların içerisinde kullanmış olduğum mesela şu şekilde bir 4 kanal role modülüm vardı. Bu hazır bir kart arkadaşlar. İnternette, elektronik sitelerde bu kartlardan satılıyor. Fakat ben bunu ESP8266 Node MCU Wi-Fi ile birleştirip tek parça haline getirmeye çalıştım. Yani boyut olarak şu şekilde görmüş olduğunuz gibi biraz büyük olabilir. Fakat dediğim gibi hem Wi-Fi modülü hem role grubu ayrı ayrı olmaktansa bu şekilde bir devre hazırlamış oldum. Yine aynı şekilde 4 adet role grubum var. Uzaktan kontrol ile istediğim roleyi istediğim zaman ve aynı şekilde istediğim her yerde komut edebileceğim. Burada bir adet LM7805 voltaj regülatörü kullandım arkadaşlar. Devreye isterseniz 12 volt verin, isterseniz 20 volt verin. Hiç fark etmeden sistemi besleyecek olan voltaj 5 volttur. Zaten Node MCU'da 5 volt ile çalışmakta. Şimdi buraya şu şekilde bağlantılar yaptım arkadaşlar. Role'nin COM bağlantısı, yani ortak uç dediğimiz Role'nin şu şekilde gösterecek olursam ortadaki uç. Buraya isterseniz 220 girişi sağlayın, isterseniz 12 volt verin, artı veya eksi fark etmez. Sonuçta biz Role'ye komut verdiğimizde, daha doğrusu Node MCU komut verip Role'yi tetiklediğimizde buradaki ortak uç dediğimiz, buraya ister faz verin, ister nötr verin, DC olarak 12 volt eksi veya artı verin, hiç fark etmiyor. Bu ortak hatlara nasıl bir gerilim verirseniz çıkış ayaklarından da aynı gerilimi alırsınız arkadaşlar. Şimdi bu modülün içerisine ben daha önce zaten verilerini yükledim. Yine her zamanki gibi Kadyo uygulamasını kullanacağım. Uzaktan başka bir mobil cihaz ile komut verip buradaki rolelerimi aktif edeceğim. Şimdi buraya ben sizin de anlayabileceğiniz şekilde DC 12 volt vereceğim. Rolemin ortak uçlarına 12 volt vereceğim. Komutu verdikten sonra çıkışa bağlamış olduğum ledlerimi tek tek aktif edeceğim arkadaşlar. Hemen şimdi geri kalan bağlantılarını hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gerekli bağlantılarımı tamamladım. Görsel olarak biraz size karışık gelebilir. Aslında çok basit. Hemen kısaca sizlere bunu da anlatmam gerekirse. Zaten Role'nin ortak COM dediğim uçlarına nasıl bir gerilim verirseniz verin, çıkış kısmından aynı gerilimi alacağınızı söylemiştim. Role'nin ortak COM bağlantılarına ben artı verdim. Artı ledlerimin artılarını tek tek Role'nin çıkışlarına bağladım. Yani Role çektikten sonra normalde kapalı konumundan yer değişecektir. Şu sağda görmüş olduğunuz terminal girişlerine Role'nin ortasından vermiş olduğum artı, COM artısı diğer ayaklara iletilecektir. Role aktif olduğu zaman ledlere artı gideceği için eksiği de direkt ayarlı güç kaynağı ile ortak hatta bağladım. Zaten bu kısımdan DC gerilim 12 volt verdim. Aynı şekilde devre kartımda 12 volt ile giriş beslemesini sağladım. Fakat dediğim gibi Node MCU regülatör tarafından 5 volt ile desteklenecektir. Şimdi şu şekilde yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle şurayı uygun bir hale getirmek istiyorum. Dediğim gibi yine Kadyo uygulamasını kullanacağız şu anda. Henüz bir voltaj vermedim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi deneme adında bir başlık açmıştım. Zaten aktif olarak kullandığım bir role grubum var. Onu bir kapatalım. Şimdi hemen ayarlı güç kaynağı üzerinden 12 volt gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ledler sinyal şeklinde bir yandı, söndü. Şu anlık herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar, mobil cihaz üzerinde de görmüş olduğunuz gibi şu anda bütün lambalarım aktif bir şekilde görünüyor. Yani Wi-Fi modülüm Wi-Fi ağına bağlandı, evin ağına bağlandı. Şimdi bu aşamadan sonra yapacak olduğumuz tek bir işlem var. Butona basarak ilgili ledleri tek tek aktif etmemiz gerekiyor. Mesela birinci butonuma basıyorum. Burada 3 adet led kullandım. 3 adet roleyi aktif ettim. Fakat bu şekilde başka bir ledim olmadığı için sadece 3 tane
LED'i kullandım arkadaşlar. Şu kırmızı zaten power LED'i olduğu için ilk baştaki rolem burası oluyor. Onun da LED'i çok kısık bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Şu şekilde eğer dikkat ederseniz LED'in yandığını göreceksiniz. Ortamda şu anda çok fazla ışık olduğu için yanmıyormuş gibi görünebilir. Mesela bunu aktif ettik. Birinci rolemize çıkış olduğunu düşünecek olursak hemen peşine ikinci rolemi aktif etmek istiyorum. Mobil cihaz üzerinden, uygulama üzerinden ikinci rolemi aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi mavi ledim yanıyor. Hemen peşine üçüncü rolemi ve hemen peşine dördüncü rolemi aktif ediyorum arkadaşlar. Veya tek tek uğraşmaktansa hepsini tek bir dokunuşla kapatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tek bir dokunuşla bütün roleler devre dışı kaldı. Tekrardan aktif edelim arkadaşlar. Kapatıyorum hepsini. Buradaki bağlantılarımız ve sistemin çalışma mantığı bu şekildedir. Tekrar aktif etmek istiyorum. Devre dışı bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar projemiz, devremiz, devre kartımız, NodeMCU Wi-Fi modülümüz gayet sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Eğer dediğim gibi buradaki bağlantılar size biraz karışık gelebilir. Eğer geldiyse de videonun yine açıklamalar kısmında harici bağlantılar paylaşacağım. Bu ESP8266 NodeMCU ile daha önceki yapmış olduğum projelerimi paylaşacağım. Oradan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar devreyi ben PCBWay üzerinden satın aldım. Daha doğrusu satın almaktan ziyade videoma sponsor oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu şekilde bir orijinal devre kartına sahip olmak istiyorsanız videonun yorumlar kısmına, daha doğrusu videonun açıklamalar kısmına bu proje ile ilgili bütün bilgileri, bağlantıları ve Gerber dosyasını, bütün hepsini paylaşacağım. Oradan isterseniz PCBWay üzerinden sipariş verebilirsiniz veya isterseniz kendiniz normal bakır plaket üzerine de bu şekilde elektronik kartı tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi projemiz gayet sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Tekrardan bir uygulama üzerinden aktif edip videoma son vermek istiyorum. Şimdi birinci rolemizi aktif edelim. Birinci rolemizde zaten herhangi bir şey bağlı değildi. İkinci roleyi aktif ediyorum. Üçüncü role ve dördüncü role görmüş olduğunuz gibi bütün rolelerimiz şu anda aktif. Hepsini kapatalım. Teker teker söndü. Umarım sizler için de yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer bu sistem ile alakalı kafanıza takılan veya öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun yorumlar kısmına belirtirseniz ben de sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.